Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem, mavi ve sarı tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Sarı ve bu mavi ipimiz çok az gidiyor zaten. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Böyle 20 santimlik kısa 2 şiş ile yaptım. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, şık bir patik oldu. Şöyle hanımlar göstereyim. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok ve görüntü itibariyle 5 şiş patik ile birebir aynı. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize hemen başlayalım. Burun kısmından krem ipim ile başlayacağım hanımlar. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 12 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimi hanımlar bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini sırasıyla ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp böyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şöyle bir ilmek attım buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. Hemen bu sol kenara da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırma işlemi yapmıyoruz arka yüzde. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yaptım. Artırma işlemi 2 ilmekten sonra yapılıyor. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan artırmamı yapacağım. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu sol kenara da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece 16 ilmeğimiz oldu hanımlar. 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım hanımlar. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Şimdi şu bölümdeki haroşalı desenimizi kuracağız. Hemen şöyle mavi ipimi de ekleyeceğim hanımlar. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Buralarda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördüm. Mavi ipimin ucunu patiğimi sökülüp açılmasın diye şöyle 2 tane düğüm atıyorum buraya. Krem ipim beklesin. İlmeklerimi mavi ipim ile düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyorum.
Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz örüyorum. Böylece ön yüze bir diş haroşa düşüyor. Şöyle bakın hanımlar, ön yüzde haroşamız oluştu bu şekilde. İlmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı hanımlar. Ön yüzde tekrar renk geçişi yapacağım için mavi ipimi şöyle aradan geçirerek arkaya aldım. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu defa haroşamızı krem ipimiz ile yapacağız. Krem ipimiz ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar öreceğim. Bu defa da krem ipimiz ile haroşamızı oluşturuyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir diş haroşamız da bu şekilde krem ipimiz ile oluştu. Son bir ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı hanımlar. İpi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine renk geçişi yapıyorum. Bakın hanımlar, şu desenimizi yapıyoruz. Bir diş haroşamızı yine mavi ipimiz ile öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örüyorum. Renk geçişi olduğu için ilmeklerimi mavi ipim ile ön yüzde sıra sonuna kadar düz örüyorum. 3 diş haroşa oluyor hanımlar burada. İlkini mavi ile yaptık. İkinciyi krem ile, üçüncüyü tekrar mavi ile yapıyoruz. Geri dönüyorum yine. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak, haroşa olarak yani örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim yine. Ön yüzde ip geçişi yapacaksak sonuncu ilmeği örmeden alıyoruz hanımlar. Ön yüzde krem ipe geçiş yapacağımız için son ilmeği örmeyeceğiz. Bakın son bir ilmek kaldı. Örmeden aldım. Bakın ilk desenimizi, haroşalı desenimizi burada bu şekilde oluşturduk. Desenimiz şöyle. Haroşalı bölümü böylece tamamladık hanımlar. Şimdi krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Mavi ipimiz beklesin. Bu defa haroşa değil de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Haroşadan sonraki bu ikinci sıramız hanımlar. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşadan sonraki ikinci sıramız. Ön yüzde ilk sırada ilmekleri düz ördük. Arka yüzde ikinci sırada ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapmayacağım. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu üçüncü sıramız. Haroşalı bölümden sonra 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Ardından da aradaki sarı rengimiz ile desenimizi oluşturacağız.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Yok hanımlar, bu 4. sıramızda ön yüzde ip geçişi yapacağımız için bu defa bakın sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi haroşadan sonra 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördük. Şimdi bu sarı desenimizi yapacağız. Bu defa şöyle sarı ipimi ekleyeceğim. Ben sarı ipimi alıyorum. Şöyle. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek şöyle başladım. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındaki bir ilmeğimi de yine sarı ipim ile örüyorum. Tekrar burada da hanımlar şöyle sarı ipimin ucunu bağlayacağım. Sökülmesin, açılmasın sonradan diye. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimizi kullanmayacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane sarı ördüm. Önündeki kremi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek sarı örüyorum. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek sarı örüyorum. Sarı ipimin ucunu da şöyle gizleyerek getirdim. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir tane sarı örüyorum. Bir kremi örmeden alıyorum. Bir ilmek sarı örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Bir ilmek sarı ördüm. Bir kremi örmeden alıyoruz hanımlar. Bir ilmek sarı örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz bu işleme. Sonuncu ilmeğimi de yine sarı ipim ile ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ipim benden tarafta. Krem ilmeğimi yine örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi düz örüyorum. İpi arka yüze doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeğimi düz örüyorum. Bakın şöyle şeklimizi oluşturuyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Krem ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sarı ilmeklerimizi arka yüzde düz örüyoruz. Sarı ile desenimizi bu şekilde kuruyoruz hanımlar. Bakın kremimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeğimi düz örüyorum. En son sarı bir ilmeğim kaldı. Yine ipi arkaya doğru aldım. Sonuncu ilmeği örmeden alıyorum. Çünkü ön yüzde renk geçişi yapacağız. Krem ipimiz ile devam edeceğiz örmeye patiğimizi. Bakın ilk sarı desenimizi bu şekilde oluşturduk hanımlar. Şöyle desenimizi bir yakından göstereyim. Bakın şeklimizi böyle oluşturduk. Şimdi krem ipimiz ile yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Sarı ipim beklesin. Çünkü ikinci desenini yaparken yine aynı ipi kullanacağız. Renk geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi ördüm. Bu şekilde ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi aynı renkli haroşalı modelimizi burada tekrar başlatacağız. Yani ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Yani şöyle mavi ipimizi bu defa şöyle alttan alarak yaklaştırıyorum. Mavi ipimiz ile hanımlar haroşamızı öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde mavi ipimiz ile haroşamızı oluşturacağız. Ardından haroşamızı krem ipimiz ile öreceğiz. İkinci haroşamızı. Üçüncü haroşamızda yine bakın model üzerinde göstereyim. Mavi ipimiz ile öreceğiz. Bu haroşalı bölüm bitince yine 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Sarı modelin aynısından ikinci kez kuruyoruz. Sarı model bittikten sonra yine 4 sıra krem ipimiz ile ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bu defa üçüncü ve sonuncu kez bu haroşalı desenimizi kuracağız hanımlar. Haroşalı desenimiz bittikten sonra ilmeklerimizi sadece krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım.
Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm, geldim. Bu 3. haroşalı desenimden sonra ilmeklerimi krem ipim ile ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördüm. Bu aşamada mavi ve sarı ipimi kestim, arkaya uçlarını da gizledim. Artık renkli ipimiz ile kalmadı, krem ile devam edeceğiz. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. 28 ilmeğimiz vardı. Sağ kenarı 14, sol kenarı da 14 ilmek olarak yapacağız. Yani şu bölümdeyiz. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. 2 ilmeği bilek ayrımı olan yerde şöyle birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Önce patiğimizin şu sağ kenarını yapacağız hanımlar, ardından sol kenarını. Yedek şişiniz varsa ilmekleriniz benim gibi bu sol taraftaki 14 ilmek yedek şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz ilmeklerin kaçmaması için. Şimdi dediğim gibi önce şu sağ kenarı yapacağız. Bilek bölümünde hanımlar kenarlara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgünün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı yapıyorum. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Bu kenardaki 7 ilmeği arka yüzde ters, ön yüzde düz örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Tekrardan ön yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi düz örüyorum ön yüzde olduğum için. Son 7 haroşa ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Çünkü haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm yine. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşamı yine düz öreceğim. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde şu kenarda 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimizin şu kenarlarına, şuralara 13 diş, 13 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınızı ölçerek yapın. Şöyle ayak parmaklarınızdan itibaren şöyle patiğinizi tutacaksınız. Ölçüyü böyle alırsanız çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Şu arka kısmı hanımlar, topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü alırken birazcık da şöyle esneterek ölçüyü alın. Çünkü bu bölümde tek renk uygulaması yapacağımız için esnek olacaktır. Bu nedenle şöyle esneterek de ölçü almanızda fayda var. Dediğim gibi ben 13 diş haroşa ördüm, tam oldu. Sizler artık ölçülerinize göre bu kenarı yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm geldim. Burada 13 diş haroşam var. İpim de bu sağ tarafta kaldı. Krem ipim haroşalı tarafta değil. Şimdi bu ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden şöyle tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa hanımlar burada şiş bekleyebilir, sorun olmaz, ama patiğimizin tabanını örerken şişler elime takılmasın, rahat örebileyim diye ben böyle buradan bir ip geçiriyorum. Sonrasında bu ilmeklerimizi patiğimizin topuk bölümüne gelince tekrar kullanacağız. Şöyle buradan bir ip geçirdim. Şimdi şu krem ipimi burada kenarda küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Sağ kenar tamamlandı. Şimdi sol kenarımızı yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren ipimizi ekleyerek sol kenara geçiyoruz. Burada da hanımlar bilek bölümünde ilk 7 ilmeğim haroşa, haroşalarımı yine düz öreceğim. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Şöyle hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu kendine bağlayayım. Düğümlemeyi unutmayalım hanımlar, patiğimiz sökülür, emek boşa gider, buna dikkat edelim. 2 ilmeğimi ördüm. Şu 3. ilmeğim, bunlar haroşa düz örüyorum. Şu 4. ipimin ucunda gizleyerek götürdüm. 5,
6, 7. 7 haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğim de şu anda ön yüzde olduğum için düz olarak örülüyor. Şimdi geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim. Bilek bölümündeki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın 7 ilmek ters ördüm. Son 7 haroşa ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüğümüzde burada da bir diş haroşamız oluştu. Hanımlar sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysak sol kenara da aynı sayıda yapmamız gerekiyor. Ben bu tarafa 13 yapmıştım. Sol kenara da yine 13 diş haroşamı yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenar ile aynı şekilde sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm geldim. Bu aşamada 13 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde tekrar ilmeklerimi ördüm. İpim haroşal tarafta değil de sol tarafta kaldı. Şimdi diğer tarafta olduğu gibi burada da bir tığ yardımı ile yine ilmeklerimin içinden ip geçireceğim. Yine bu ilmekler patiğimizin topuğunda tekrar kullanılacak. Şöyle ipimi geçiriyorum. Maksat ilmekler kaçmasın. Ben şu sarı ipin ucunda bağlıyorum. Krem ipimi kesiyorum hanımlar artık. Patiğimizin üst bölümlerini tamamladık. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu ipimizin ucuna yine aynı krem ipimi bağlıyorum. Şöyle buraya düğümümü attım. Şimdi ön yüzde hanımlar patiğe 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzde 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız. Hemen bakın ipimin geldiği nokta şurası. Buraya girerek, burası ilk başlangıç yeri çünkü. Buraya girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Sırasıyla hanımlar bu başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. 12 ilmek başlamıştım. 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkarıyorum. Bakın 3 ilmek oldu. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. 5, 6, şu 6. ilmeğim, 7, 8, 9, 10, 11 ve son kenar ilmek yerimiz şurada. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. 12. 12 ilmeği buradan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Taban bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık hem patiğimizin tabanını üst bölüme ekleyeceğiz yanlardan, hem de ilmek sayılarımız artacak. Kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şura kenarlarda V şeklinde kenar ilmek yerlerimiz var gördüğünüz gibi. Bakın ilk kenar ilmek yerim hemen şurada. Şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği ön yüzde sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan çıkaracağız. Kenardan ilmeğimi çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 13 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi de şu kenardan bakın. İlk kenar ilmek yerimiz şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Önce sağ, sonra sol kenardan ilmek çıkartıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm, geri dönüyorum. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine gireceğim. Aynı yere iki kere girmiyoruz ya da bir kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerine geçmiyoruz. Sırasıyla kenar ilmek yerine giriyoruz. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girerek yine bir ilmek çıkarttım. Şimdi de 15 ilmeğim oldu. Sırasıyla ilmeklerimi öreceğim. Ardından sol kenardan da ilmeğimi çıkaracağım.
Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de sol kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde kenar ilmeğini, ilk ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Devam edeceğiz hanımlar. Bir diğer kenar ilmek yerine gireceğim. Bakın burada. İlmeğin iki kanadına birden girerek yine bir ilmek çıkarttım. Şimdi de 17 ilmeğimiz oldu. Tekrar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve burada da sol kenardan da yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Hem ilmek sayılarımız arttı hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenmiş oldu. Bakın 5 şiş patik burnundan böyle hiçbir farkı yok patik burnumuzun. Hanımlar biz bu ilmek çıkartma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü patiğimizin üst bölümünü de 28 ilmek olarak örmüştük. Tabandaki sayı da aynı olacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkartacağız. Şimdi 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim gelelim. Evet hanımlar 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm ve geldim. Artık 28 ilmek olarak tabanımızı öreceğiz. İlmek artışı olmayacak. Patiğimizin burun kısmına şöyle baktığımızda 5 şiş patik burnu ile birebir aynı. Şimdi hanımlar ilk ilmeğimizi sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeğimizi soldan çıkarttık. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. 27 ilmek kaldı, kesim yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek yine ilmek çıkaracağız. Bakın mavi kenar ilmek yerine geldim. Buraya girerek kenardan bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oldu. Şimdi ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum. Ve sıradaki bakın burada da yine karşılıklı eşit kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Burada da yine mavi kenar ilmek yerine girerek şöyle kenardan bir adet ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Böylece hanımlar tekrar 28 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Hanımlar bu taban bölümü 28 ilmek üzerinden bu şekilde öreceğiz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten keseceğiz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden keseceğiz. Ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için tersten kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Ön yüzdeyim ve bir diğer kenar ilmek yerine girerek bakın krem kenar ilmek yerim. Buradan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerinden eşit ilmek çıkartalım ki patiğimizin tabanı simetrik bir şekilde örülsün hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu defa ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim krem.
Buraya girerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin tabanı böyle yapılıyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bakın şu ipimizi kesmiştik, yeri belli. Şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar 28 ilmek olarak örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Bu ilk ilmeğimizi sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeği soldan çıkarttık. Artık kenar ilmek yeri kalmadı. Şimdi şu ipe takılı olan ilmeklerimiz vardı. Bu ilmeklerimi şişime alacağım hanımlar. İpimi çekip öyle de şişe takabilirdim ama hani ilmekler kaçmasın diye bu sarı ip içindeyken ilmeklerimi böyle şişime aktarıyorum sırayla kaçırmadan. Sonrasında ipimi çekiyorum. Ben bu kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu ana ipime bağlıyorum. Şimdi hanımlar bu 14 ilmeğimi düz olarak yine sıra sonuna kadar örüyorum. İpimizin ucunu da şöyle gizleyerek ilerleteyim. 7 haroşama geldim. Haroşalar yine haroşa olarak örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenardaki 7 ilmek haroşamı öreceğim. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. İlmeklerimizin hepsini hanımlar tek şişte toplayacağız. Buradaki 14 ilmeğimizi şişimize aldık, ördük. Sıra sonuna geldikten sonra diğer taraftaki ilmeklerimizi de şişimize aktarıp öreceğiz. Tabanımızda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin hepsi tek şişte toplanınca toplam ilmek sayımız 56 oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi de şöyle şişime aktaracağım. Bunları da öreceğiz hanımlar şimdi. Sırasıyla yine ilmeklerimi şişime takıyorum. Kaçırmadan dikkatlice. Yine ipi de çektim buradaki. Şimdi hanımlar düğüm arka tarafta olsun, ön yüze çıkmasın diye şöyle arkaya ipimizin ucunu düğümlüyoruz. Yine arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunları düz olarak örüyorum. İlmeklerin hepsi tek şişte toplandı hanımlar. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bu ayırdığımız yere hanımlar şu ipimizi takalım. Yeri belli olsun. İlmekleri ayırdığımız yer şöyle. Sol tarafa 24 ilmek ayırdık hanımlar. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Yine haroşalarımızı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. 7 haroşamı düz olarak örüyorum. Şu 7. haroşa ilmeğim. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şu ipimizin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kenardan 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte kesiyorum. 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim.
Son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı örüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. İlmeklerimi şu an ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak öreceğim. 7 haroşam vardı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu topuk bölümünü işaretli yere kadar sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretli yere kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Tığ numarası çok da önemli değil. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor hanımlar. Ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafa, aynı şekilde oluyor. 5 şiş patiklerimde kullandığım bu topuk yöntemini 2 şiş patiğime de uygulamak istedim. Bu şekilde kesim yöntemi böyle. Kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Ve tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topladım. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Ardından birlikte topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün, ipuçları görünmesin. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde, topuğumuz. 5 şiş patik topuğu gibi. Hiçbir farkı yok. Patiğimizi bitirdik. Hemen patiğimi manken ayağıma giydireceğim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim birlikte. 5 şiş görünümlü, gayet şık, güzel, zarif bir model oldu. Evet hanımlar, patiğimizin mankendeki hali de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet şık, güzel, kolay da bir model. Evet hanımlar, yine birlikte patiğimizin öncelikle tabanını da göstereyim hanımlar. Tabanımızı göstermedim. Tabanımız da yine bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.